Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizlerle patatesli kalem böreği yapıyoruz. Hem iç sosu hem de yufkaları kullanmak için sürdüğümüz sos çok farklı bir börek tarifi. Tarifimde 2 adet orta boy haşlanmış patates kullanıyorum. Patateslerimizi rendeleyerek tarifimize başlıyoruz. 2 patatesimizi de şimdi rendeleyelim. Patateslerimi rendeledim. Üzerine 100 gram kadar kaşar peyniri rendesi ilave ediyorum. Kaşar peyniri de böreklerimizin içinde böyle sünerek çok güzel bir lezzet verecek. 1 yemek kaşığı mayonez ilave ediyorum. Mayonez inanılmaz lezzet veriyor. 1 tatlı kaşığı tuzum var. Şöyle gördüğünüz üzere ve karabiber kullanıyorum 1 çay kaşığı kadar. Şimdi içimizi şöyle karıştırarak hazırlıyoruz. Ben iç malzemelerimi karıştırırken siz de eğer kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma abone olarak büyümeme yardımcı olursanız çok memnun olurum. İçimiz hazır. Şimdi böreğimizin yufkalarına sürmek için sosumuzu hazırlama işlemine geçelim. Sosumuzda 1 su bardağı sıvı yağ kullanıyorum. 1 kaseme alıyorum. Sos malzemelerime 2 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı nişasta ve 2 yemek kaşığı da un ilave ederek tüm sos malzemelerimi bir çırpıcım ile karıştırıyorum. Tüm malzemelerim açıklamalar bölümünde olacak. Şimdi sos malzememi de homojen bir kıvam alana kadar iyice çırpıcım ile çırpıyorum. Tarifimde 3 adet yufka kullandım. Şimdi bir adedini tezgahıma seriyorum. Bir pizza kesicim ile ortadan ikiye ilk önce yufkamı ayırıyorum. Ve diğer taraftan da keserek 4 adet üçgen oluşturuyorum. Büyük üçgen. Oluşturduğumuz büyük üçgenlerimizi de daha sonra ortadan ikiye keserek 8 adet üçgen yufka parçası elde ediyoruz. Böyle toplamda 24 parça yufka elde ettim. Şimdi artık böreğimizi sarma aşamasına geçelim. İlk önce yufkalarımızı sosumuz ile iyice ıslatıyoruz. Sosumu yufkamın her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra şöyle 1 yemek kaşığı iç harcımdan alarak yufkamın üzerine koyuyorum. Kenarlarından kapatarak kalem böreğini sarıyoruz. Şöyle şekilde videoda gördüğünüz şekilde ilk böreğimiz hazır. Tüm yufkalarımıza aynı işlemi uyguluyoruz. Şimdi hep birlikte bir tane daha hazırlayalım. Evet, sosumuzu yufkamıza iyice sürüyoruz. Tüm yufkalarımızda aynı işlemi uygulayacağız. Sosumuzu sürdüğümüz yufkamızın üzerine içimizi koyuyoruz. İstediğiniz iç ile bu tarifimi hazırlayabilirsiniz. Kenarlarından katlıyorum ve kalem böreğimi sarmaya başlıyorum. Şöyle evet, bir tane daha böreğim hazır. Ve diğer yufkalara da aynı işlemi uyguluyorum. Kalem böreklerim hazır. Gördüğünüz şekilde. Şimdi üzerine şeritler çekeceğim. Bunun için 2 yaprak milföy hamurumu oda ısısına getiriyorum. Ve milföy hamurumu gördüğünüz şekilde ince şeritler halinde kesiyorum. İsterseniz bir pizza kesiciyle, isterseniz bıçak ile milföy hamurlarınızı kesebilirsiniz. Şimdi milföy hamurumuzu şu şekilde çekerek uzatıyoruz. Dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz ve hazırladığımız kalem böreklerimizin etrafına sarıyoruz. Gerçekten böyle çok şık bir görüntü oluyor. Pişince tarifimiz çok güzel bir görüntü ortaya çıkacak. Şimdi tüm hamurlarıma aynı işlemi uyguluyorum. Bir tane daha hep birlikte yapalım. Şöyle milföy hamurumu kalem böreğimin etrafına sarıyorum. Pişince milföylerimiz de böreğimizin çıtırlığına çıtırlık katacak ve havalı bir börek sunumu olacak. Evet, şimdi hazırladığım kalem böreklerimi
Yağlı kağıt serili fırın tepsime yerleştiriyorum tüm böreklerimi. Şöyle bir tane daha koyalım ve böreklerimiz artık hazır. Şimdi üzerine kalan sosumuzu sürüyoruz. Yağlı, sirkeli sosumuzu böreklerimizin her birinin üzerine teker teker sürüyoruz. Her yerine sosun değmesi önemli. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın, olur mu? Şimdi hazır olan böreklerimi 190 derece fırında kızarana kadar pişiriyorum. Ve tam böreklerimiz pişti. Şimdi bir tanesini parçalayarak iç dokusuna da bakalım. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun.